21 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay oluyor. Aslında bunu şu açıdan sevdim. Yine böyle her çoğu terazi yeni ayı gibi çok sempatik ve yumuşak değil. Yine bir sertliği, bir tonu var ama ilişkilerde huzur, anlayış, denge getiriyor. Çok güzel ama şöyle bir şey var. Jüpiter Plüton karesi aldığı için hala hani müzakere sürüyor ya. Mesela şunu unutmayayım, Lozan konferansında oldu bu. Bazen masadan kalkmak gerekiyor. Evet. Yani sürekli o masada oturmak zorunda olmadığınızı hatırlayın. Bu bana uymadı kardeşim. Hayır. Bununla anlaşmak zorunda değilim. Sen kendin uyumlanmalısın. Gibi cümleler önemli. Ve Venüs gezegeni yeni ay sırasında Diyadem isimli bir yıldızla kavuşumda. Diyadem taç demek. Taç yıldızı. Hani çok hoş bir anlamı var gibi görünüyor ama dramatik de bir anlamı var. Bir şeyler için sessizce feragat etmek, tacını çıkarmak anlamına geliyor. Ve bu yüzden de kendimize şunu sormalıyız. Tacımızın neyse bu, hani vazgeçtiğimiz şey neyse bu, bunu gönüllü mü yapıyorum, kaybetme korkusundan mı yapıyorum ve en önemlisi buna değiyor mu? Yani bir şeyden feragat ederken, çünkü yeni ay ve terazi iki kişinin görüşmesi, uzlaşma bir şeylerden feragattır günün sonunda, orta noktadır. Eğilmeyin kızlar, tacınız düşmesin. Kesinlikle ondan bahsediyorum. Aynen öyle. Merkür Mars çok güçlü açılar yapıyor bu terazi yeni ayına. Özellikle aklımızı kullanarak, iyi insan ilişkileri kullanarak ve en önemlisi de kendimizi iyi bir şekilde göstererek başarı elde etme şansımız var. Özellikle yeni aydan sonra 24-27 Ekim arası yatırım, işte kişisel bir atılım, resmi işlemler, çok imzalar, güzel. harekete geçiş gibi konular için müthiş. Yeni iş kurmayı düşünenler için, özellikle girişimler için de yine çok iyi. Ortaklı işlerde de keza çok iyi bir tesir veriyor. Harika. Ve yeni ayın ayrıca şöyle de bir etkisi var. Terazi barışla özdeşleştiği için burada özellikle ayın son bölgesi 3. ve 4. haftasında bu İsrail konusu geçici bir barış gibi görüntüye ya da uzlaşma görüntüsüne gelebilir. İşte iki tarafta birbiriyle anlaşıyor, işte ateşkesimsi bir şey olacak, kalıcılığı tartışılır ama burada bir yumuşama enerjisi ortaya çıkabilir. Koç dolunayıyla terazi yeni ay kardeş gibi şeyler. O yüzden aynı aksta olunca burç yorumunu ikisi üstünden yapmak çok daha kolay olacak. Bunu biraz şey gibi düşünün. Bu ay alacağınız etkiler. Lütfen mümkünse yükselen burcunuzdan dinleyin. Öyle mi? Evet. Önceliğimiz yükselenimiz Kesinlikle. olsun. Yükseleninizi bilmiyorsanız güneşinizi dinleyebilirsiniz. Hani en azından bir fikir vermesi açısından. Çünkü güneş de etki Ama oluyor. artık CİMER'e yazıp doğum saatini buluyor insanlar ve yükselen burcunu hesaplayabiliyorlar. 2024 yılında CİMER'e en çok sorulan soru doğum saatiymiş. Doğru. Çünkü herkes yükselenini öğrenmek istiyor. Çok haklı olarak. Koç burcu zaten en starlarından biri olacak. Yani olumlu anlamı da var. Olumlu anlamını kafaya koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz. Çok güzel. Yani bu ay zaten onlar yeni şeyler yapmayı seviyorlar, harekete geçmeyi seviyorlar. Hepsini yapabilirsiniz. İlk adımları atabilirsiniz. Sadece şu var, Koç zaten doğuştan çok hareketli ve fevri olmaya açık bir burç. Freninize biraz basmanız gerekiyor. Hani bunu yaptım, o da olsun, o da olsun, o da olsun. Hayır, yani biraz daha sırayla. Taktik maktik yok, bam bam bam. Bu sefer taktik. Lütfen. Çok güzel. Bu sefer taktik. Çünkü eğer çok hızlı giderseniz belki de başarınızı ya da sürecinizi gölgeleyebilirsiniz. Bu konu ilişkiler için de geçerli. Çünkü kalbi boş olanlar için özellikle ilişki fırsatı var ama sürekli çok hızlı gidip darlarsanız karşı tarafı hadi daha süratli derseniz sorun yaşarsınız. Güzel. Ama dengeyi kurarsanız ikili ilişkilerde de pozitif manevi anlamlar bulma şansınız var. Ve yükselen boğalara baktığımızda bu ayın en soyut enerjiler altında olan burcu. Bu ay haber alma konusunda en çok yükselen boğalar rekor kırabilir. Yani iyisiyle kötüsüyle bir sürü haber size gelebilir. Burada ne yapacağınıza iyi karar vermeniz lazım. Zaten daha dengeli, yavaş ilerlemeye müsait bir burç. O şeyi aldığınızda doğru anda, doğru zamanda kullanmanız da önemli. Hani kullanmayayım, bir köşede yatsın, uyusun demek doğru değil. Ayrıca da psikolojik konular, işte ruhsal çalışmalar ve terapilerden en çok fayda görecek burç. Sezgileri bu ay en süper çalışacak burç. Rüyanız, sezginiz, içgörünüz neyse kullanın. Konuşuyorsa sizde bir bildiği var. Çünkü boğa da çok materyal olduğu için bazen ruhunu duyamayabiliyor. Dinle sen onu. Vardır onun bir bildiği. Çok yani. güzel. Ve spor, diyet, egzersiz gibi konularda ki ben de yükselen boğayım. Mücadelemiz sürüyor arkadaşlar.
Hep beraber devam ediyoruz. Sağlıklı beslenmeye ve kereviz kemirmeye. Kereviz kemirmeye devam ediyoruz. Haydi boğalar. İştahlıyız ama başaracağız. Harika. Ve ikizlere baktığımızda ikizler bu ay bence yeni ay dolunaydan en az sıkıntılı açı alan burçlardan biri. Bu yüzden sizin için şanslı bir ay. Bence en şanslı burçlardan biri. Ve özellikle de yeni bir proje, yeni bir ortam, iş arkadaşlarından destek, sosyalleşme ve eğlence. Çocuk sahibi olmak istiyorlarsa çocuk. Hele çocukları varsa halihazırda onların geleceği ve hayatı için güzel bir şeyler yapmak. Çok sıkılıyorlarsa yeni bir hobi edinmek gibi konularda oldukça pozitif olacaklar. Depresif hissediyorlarsa da enerjilerinin yükseleceği bir dönemdeler. Çok güzel. Yani ikizler bence bu ayın en temiz, rahat geçirebilecek etkilerinden birini içeriyor. Ve yengeçlere geldiğimizde yengeçler bu ay kariyer temaları var. İş değiştirme olabilir. Artık bu işten dayanamıyorum, nefret ediyorum, ne yapacağım ben demek olabilir. Fırsat önünüze çıkıyorsa, farklı bir olasılık varsa hiç ama buradaki geçmiş başarılarım bilmem ne demeyin. Basın gidin derim. Çünkü artık ileri gitme koç. Yap bir şey, yeni bir şey diyor. Ama şu önemli, iş ortamında üstlerle, eşitlerle fark etmez. Çok duygusal diyaloglara girmeyin. Ya da duygularınızı bastırıp agresyona girmeyin. Yani o denge önemli. Profesyonel. Özel hayat uzaklığı önemli. İş hayatı bu. İş hayatı. Ailenizi zaten ihmal etme doğanız yok. Ama bu ay daha çok kariyer hayatına odaklanın. Yani evdeki sorunlar, meseleler olabilir. Ama onları biraz daha geri plana alırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ve aslanlar yine bu ayın bence şanslı grubundan. Seyahat, gezmek, tozmak. Harika. Vize başvuruları, yeni eğitimler, eğitim hayatı sürenler için iyi bir açılış, başlangıç etkisi. Ve en önemlisi öğrenme. Bu dönem bir şey öğrenmeyi düşünüyorsanız, kendinizi geliştirmeyi düşünüyorsanız mükemmel bir zaman. Ve ticari, hukuki konularda, hele hukuki konularda bir mücadeleniz varsa iyi haber gelme ihtimali var. Ya da yeni bir şey açmayı düşünüyorsanız dava gibi oradan da pozitif fayda alabilirsiniz. Çok güzel. Aslanlar yırttı yani bu ay. Ve Başak'a baktığımızda Başak bu ay finans en büyük teması. Yatırım konusunda panikle hareket etmezse kazanabilecek bir burç. Güzel. Yani bir anda altın uçtu bilmem ne oldu, o oldu bu oldu oluyor zaten. Ama orada ani panik kararları vermemesi gereken bir burç. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve yatırımlarınızı mümkünse bireysel yapmaya çalışın. Çokluk şu an çok size destek olan bir enerji değil. Terazi de en önemlisi. Niye? Çünkü Venüs onlara geldi. Terazi yeni ay onlara geldi. Yani ben olumlu görüyorum buradaki etki. Özellikle ilk 8 günü yırtarsanız yani o koç dolunayı, ilişkiler, insan dengesi, aşırı sinirle aşırı uyumluluğu geçerseniz rahatlıyorsunuz. Çok güzel. Ve en önemlisi de kendinizle uğraşın bu ay. Bakımınızı yapın. Canınız istiyorsa saçınızın rengini değiştirin. Çok Kendinize güzel. özel güzel zamanlar üretin. Beğendiğiniz bir mesela şeyi üstünüze alın, giyin. Hani biraz da kendinizi düşünün. Kendinizi de şımartın. Şımartın. Yani ya da bedeninize o gereken sevgiyi Çok güzel. gösterin. Tam bir böyle bakım, spa terapi, aromaterapi yani etkisi. Tam bir canım kendim. Tabii tam. Yani teraziler için çok Zamanlaması. canım kendim dönemi ve bu canım kendimin yanı sıra size de dışarıdan alacağınız o Venüsler ve yeni ay sebebiyle parlayacaksınız zaten. Çok güzel. Dikkatle çekeceksiniz. Ve bu vesileyle işte kalbimiz boşsa talipler gelebilir. Tabii. İlişkimiz varsa daha da ay sana bir halleri oldu. Sen bir güzelleştin. Sen bir güzelleştin tarzı durumlar olabilir. Aragaz dediğimiz. Aragaz aynen. Ve bozulan şeyleri, ortaklıkları, ilişkiler, dostluklar toparlama fırsatı olan bir burç. Yükselen akrepler bu ay en çok konunuz sağlık olacak. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Özellikle koç sebebiyle tansiyon, kanla ilgili konular ve çarpıntı, kalple ilgili konular ve terazi sebebiyle bir de bel, böbrekler. Tabii ki bunların hepsinden hasta olacaksınız anlamına gelmiyor ama bunlardan birinde Tedbirli bir zafiyetiniz varsa ekstra tedbirli olun. Bir de koç etkisi özellikle hani ben şimdi bu masayı kaldırırım Seyit Onbaşı gibi yan etkiler yaratabiliyor. Ya belki kaldırırsın ama ne pahasına. Yok, evet. Yani sonra belim falan evet, hani evet. onlara dikkat, hareket kısıtlı biraz önereceğim. Ama şey konusunda iyiler. Spor, diyet, egzersiz vesaire gibi faaliyetleri onlar da yapabilirler. Avantajlılar ama asıl bu ay
Zaten akrep psikolojik bir burç. Çok ruhsal enerjisi yüksek. Yeni ayla artık tavan yapıyor. Yani bunu nasıl kullanırsınız arkadaşlar bilmiyorum ama hakikaten her sezdiğiniz içinize akabilir. Yani bunu sevdim. İyi bir insan. Yok ben bu hiç gözüm tutmadı. Sonra bir ay sonra öğreniyorsunuz ki korkunç bir insan. Ya da içinize bir şey malum oluyor. Yani sezgiler tavan. Tabii yükselen akrep arkadaşınız varsa kesin bulun. Varmış. O zaman ne yapın diyecektim. Tarot baktırın. Kahve falı baktırın. Çünkü doğruyu söyleyecek. Çok hani güzel. Akış doğru olacak. Harika. Süper bir etki yani. Ya da ona danışın, sezgilerine kesinlikle güvenin mesela. Aynen. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Senin hani aklına yattı mı bu konu? Gibi. Herkese seve seve danışmanlık Yandın şu anda. İfşa ettiğin için bunu çok fazla soran olacaktır. Yaylar yine bu ayın kazananlarından, avantajlılarından ve yaylar bu ay tüm dünya işte gelgitli, karışık durumdayken eğlenceli moddalar. Harika. Eğlenin bence çok güzel bir şey ve özellikle de aşk meşk enerjisi çok yüksek olacak. Bu ayın bence aşk, flört gibi konularında en şanslı burcu. Yani o yüzden hele terazide tanışmak da iyidir. Yani sizi gerçekten mutlu edecek, böyle kalbinizi dolduracak. Hani hem eğlenceli, bayık sevmiyorlar ya. Hem eğlenceli ama düzgün bir insan enerjisi yaylarda var. Harika. Ve bu dönem bir hobiye, bir eğitime, hani kendinizi geliştirecek bir şeye başlamak için çok iyi bir zaman. Çünkü bu kadar güzel enerji altında istiyorsanız ileride bu mesleğiniz bile olur. Çok güzel. Yürüyün yani. Çok güzel. Kesinlikle. Bir tek şuna dikkat. Aşırı vur patlasın, çal oynasın bir enerji altındasınız. İşi, gücü, sorumlulukları unutmayın. Unutmayın, evet. Biraz öyle çünkü bu ay. Evet. Yani hangover olup pazartesi toplantıya geç kalmayın ondan sonra. Çok güzel bir örnek. Mesela. Yani tam olarak bu. Yükselen oğlaklara gelirsek normalde zaten çok çalışkan, işine gücüne odaklı bir burç. Hani burada da bazı fırsatları olacak ama bu ay en çok ilgilenmesi gereken konu ailesi. Yani hem kendi kurduğunuz aile olabilir hem de ebeveynleriniz olabilir. Lütfen onları hani ziyaret etmeyi, bir sıkıntıları varsa destek olmayı unutmayın. Çünkü bu ay çok fazla iş odaklı olmak da biraz aileden gelecek küslük ya da gönül koyma gibi şeyler getirebilir. Pozitif etkini özellikle mülk alım, satım vesaire, taşınma gibi, tadilat gibi konular, kiralama da olabilir. Bu konularda avantaj içinde olacaklar. Kullanabilirler. Bir tek ilk 8 gün sizi de uyarıyorum. Koç dolunayın sebebiyle sinirlerinize hakim olun. Evet. Bu boynuzlular için zor bir hafta. Yani evet, boğa zorda, oğlak zorda. Hani, koç zorda. Koç zorda, doğru. Yani evet, tüm bu grupta ama zaten o boynuz sembolizmi boşuna verilmemiş değil bir şey. Mi? Doğru. Çünkü mesela çok alakasız burçlar gibi görünse de koç, boğa, oğlak aslında agresif. Yani koç zaten agresif ama boğa, oğlak da bekleyip sonradan çok agresifleşen burç. Doğru. Yani o sembolizm hiç tesadüf değil. Doğru. Yükselen kova fırsatları iyi değerlendiren burçlarından biri. Kovalar için en çok önereceğim şey bu ay yani ne bulduysanız okuyun. Ne güzel. Yani çünkü çok basit görünen bir bilgi bile belki sizin kafanızda böyle havai fişekler çok patlattıracak. Güzel. Çok daha değişik bir ufuk açacak. Ve ayrıca bu ay araç alım satım gibi, araç özellikle diyorum. O konularda avantajları var. Böyle bir niyetleri varsa uygulamaya geçebilirler. Yakın çevrede kardeşleriyle, kankalarıyla, akrabalarıyla sorunları varsa çözmek için çok iyi bir dönem. Hatta onlardan birleşip güç almak için de iyi bir dönem. Bir de iş mülakatları. Belki mülakat sonucu bekliyorsunuz, iyi bir haber alacaksınız. Ya da başvuru yapacaksınız, yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konusu seyahatler. Hiçbir şeyi son ana bırakmamak. Ay ben uçağı son 30 dakikada yakalarım dememek. Çünkü yakalanmayacak. Ya da bir resmi makamla uğraşıyorsanız evrakları vermek gibi konuları son ana sakın bırakmayın. Çünkü bir şey daha isterler, iş uzar. Evet, dikkat etmeli. Ve son olarak balıklara bakarsak zaten çok yıprandınız. Tutulmadır, odur, budur. Özellikle Başak ve balıklar çok yoruldu. Bu ay daha sakin. Neyse, güzel haber. Daha sakin. Özellikle tüm ayın zaten neredeyse 29 günü Merkür Akrep de size destek verecek. Bu yüzden ne yapın, en çok öz değerinizle, yine siz de kendinizle ilgilenin ama şunu da tek kendinizle ilgilenmeyin. Bir yandan da biraz finansal konularda yatırımlarla ilgilenin. Hani finansal okul yazarlığınızı geliştirin. Çünkü bu ay bereket enerjisi var. Çok güzel. Balıklarda. Alın köşeye bir şey atın.
bir küçük yatırım başlatın. Bir şeyler yapın. Onlar tık 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 gelme şansı vardır. Bir de özellikle bu ay yine sezgi konusunda patlama yapacak olan balıklar, yükselen balıklar. Onları da sorabilirsiniz bu tarz konuları. Hem kendiniz için hem çevreniz için böyle bir yalan dedektörü görevi görebilirsiniz. Harika. Gerçekten. Bu konuda iyi. Ben ama finansal okuryazarlığı özellikle söylüyorum. Bir de son olarak belki başta özellikle ilk 10 günü ayın sizin canınızı sıkacak bir olay olabilir. Ama doğru şekilde bu olayı algılar ve niye benim başıma geldi Allah kahretsin demezseniz o işi yönetip inanılmaz kendinize avantajı çevirebileceğiniz, size de o kötülüğü yapan kişinin başına bir sürü şey gelebilecek, hani belasını bulacak dediğimiz olaylar gelebilir. Sakin olun, bekleyin yani. Karmaya güvenin diyorsun. Güvenin. Balıklar en çok güvenmesi gerekenler şu dönemde kesinlikle.